Sevgili izleyiciler, sevgili takipçilerim, YouTube Örgülüm kanalıma hoş geldiniz. Videomda görmüş olduğunuz gibi bugün ne yapacağız? Sizlerle yuvarlak çanta modeli tarifimi yapacağım arkadaşlar. İlk önce malzeme tanıtımı yapacağım. Daha sonra detaylı bir şekilde çantamın bakın bir tarafını önünü oluşturdum. Ön arkalı iki parçadan oluşacak. Bir parçasını oluşturdum. İkinci parçayı da sizlerle birlikte yapacağım. Dilerseniz malzemelerimi tanıtıp hemen başlayalım. Bakın elimde şu şekilde 35 santim uzunluğunda arkadaşlar. Hemen ölçelim. 35-40 santim mi? Bakıyoruz hemen. Şöyle 40 santim uzunluğunda fermuarım var. Dikiş ipim. Yeşil renk tonunu tercih ettim. Ve tığ olarak 3,25 milimlik tığ ya da elinizin sıklığına göre arkadaşlar tığınızı değiştirebilirsiniz. Eliniz sıksa 4 numara, eliniz gevşekse de 3 numarayla başlayabilirsiniz. Ve bakın iki renk tercih ettim. Siz tek renk alıp da başlayabilirsiniz. İkisinden eğer iki renk başlayacaksanız birer çile almanız yeterli olacaktır. Bir çantayı rahat çıkarırsınız. Şimdi malzemelerimi tanıttığıma göre. Şunu da unutmayın, bakın hemen şöyle göstereyim. Modelim şu şekilde. Dediğim gibi bu parçasını oluşturdum. İkinci parçayı detaylı olarak anlatacağım. Bakın iç kısmı ne kadar muntazam. Şu körük kısmını oluştururken arkadaşlar burada ikinci parçayı oluşturup iki kat yaptım. Gördüğünüz gibi hem daha sert dursun, tok dursun, hem de daha bir çanta görünümünde olsun diye. Nasıl yapılacağını hepsini tek tek anlatacağım. Kumaş olarak da yarım metre kumaş alıp o şekilde çantanızın yapımını bitirmiş olursunuz. Rahatlıkla kullanabilirsiniz yarım metreyi. Evet, şimdi bakın burada etamin iğnesi var. Etamin iğnenizi almayı da unutmayın. Dikiş için önemli. Ve en son olarak da bu iki parçayı birleştirip fermuarımı nasıl yerleştireceğim bakın. Şu kısımları ben birleştirdim. Bu şekilde işaretleyiciler alabilirsiniz veya ip de takabilirsiniz. Bakın iki parçadan oluşturduğum dediğim şu şekilde. Burayı ayrı ben ördüm. Bu şekilde astarladım ve oturtturup kenarlardan dikiş yaptım. Şimdi bunu da neden böyle bir işlem yaptım? Hem çantam güzel dursun, hem de fermuarı daha güzel, düzgün bir şekilde buraya yerleştirmek için böyle bir işlem uyguladım ben. Bakın şöyle duracak. Ne kadar temiz durduğuna bakın. Evet, şimdi arkadaşlar bu çantaya bayılacaksınız. Söylemeden geçemeyeceğim. İnanın herkes beğenecek. Bu çantada gerçekten iddia ediyorum. Böyle bir çanta tasarlamak istedim. Tamamen kendi tasarımım. Detaylarını verdiğime göre isterseniz yavaş yavaş başlayalım. Başlamadan önce de küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Şu an beni izleyen takipçim, kanalıma abone değilsen abone olmayı lütfen unutma. Abonelikler tamamen ücretsizdir. Desteklerin inan benim için çok 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 önemli. Şimdi bu parçamı alayım isterseniz. Bakın orta kısımdan başlayacağım. O yüzden krem rengi ipimi, açık renk ipimi alıyorum. Tek renkle örecekseniz de ipinizi alıp birlikte başlayalım. Şimdi bakın. İpimi getirdim. Şu şekilde ipimi çekeyim. Ekranda hiçbir şey olmasın. Sadece örgüye odaklanalım. Şuradan. Evet. İpimi bakın bu şekilde getirdim. Burada şimdi sihirli halka yapacağız. Sihirli halkamı yaptıktan sonra burada sihirli halkamın içerisine şöyle biraz burada pay bırakın, çekmek için, sıkılanması açısından. Böyle içerisinden geçirip buraya bir tane zincir yaptım. Şimdi burada 7 tane sık iğne yapacağım. Bakın 1 2 3 4 5 6. İpimde bu arada herhangi bir yumuşatma vesaire öyle bir işlem yapmadım. Bu şekilde arkadaşlar. Bir de şunu hatırlatayım sizlere. Bakın ipiniz şu şekilde biraz kalın olsun. Kalın ipler, kağıt iplerde kalın ipi tercih ettiğiniz zaman biraz daha tok, güzel duruyor. Şimdi bakın burada 1 2 3 4 5 6 7 tane sık iğne yaptım. Halkamı daraltıyorum. Fazla çekmeyin. Çektiğiniz anda kopar kağıt ip. Şimdi burayı daralttım.
Ve bakın ilk başta bulunan buradaki yuvanın içerisine geçerek, bakın burada ne göstereceğim sizlere. Burayı kapatmış oldum, birinci sırayı. Şimdi birinci sırayı kapattım. Toplamda şuraya bir tane zincir çektim. Bir, iki tane zincir çektim. Bakın burada şurayı da sayarsam, şurayı da sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane yuva görünüyor değil mi? 7 tane sık iğne yapıp 8 tane neden yuva görünüyor? İlmek kaydırıp sırayı bağladık ya arkadaşlar. Burada bir tane daha ilmek oluştu çünkü. Yani toplamda 8 tane yuva elde etmiş olduk. Buradaki ipinizi içeriden gizleyerek götürebilirsiniz. Şimdi birinci sıramızı tamamladık. İkinci sıramızda hemen sıramı bağladığım yuvaya, sırayı kapattığımız yuvaya, bakın burada tığımın üzerine ilmek alarak 2 defa da ikili trabzan oluşturdum. 1, 2, buradaki zinciri de sayalım. Bakın aynı yuvaya tekrardan batıyorum. Ve 3. İkinci sıramda bir yuvanın içerisine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Diğer yuvaya geçtiğimde ise buraya çift olarak batacağım ve ikili trabzan elde etmiş olacağım arkadaşlar. Evet bakın. 1, 2, 3, 1, 2. Bir sonraki yuvaya geçiyorum ve 3 defa ikili trabzan yapacağım. 1, 2 ve 3. Tekrardan ilmeğimi aldım. Bir sonraki yuvanın içerisine 1, aynı yere 2. Battığınız yerlere dikkat edin. Sırayı kaçırmayın. Bakın başlangıçta 3 defa battım. Sonra 2. Sonra tekrardan 3, 2, 3, 2, 3 ve sonuncu kez battığım yuvada 2 tane ikili trabzanım olacak. Bakın burası 3 tane. Ve son kez buraya da çift olarak ikili trabzanımı yerleştiriyorum. Burada artık sıramı kapatacağım. Bakın burada hemen ilk başta bulunan yuvanın içerisine geçerek sıramı kapattım. Toplamda saydığımızda birlikte sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 tane ikili trabzan elde etmiş olduk bu sıramızda. Tekrardan 3. sıramıza geçelim. Bir sırada ne yapacağız? Hemen onu anlatayım. Burada arkadaşlar bakın sıramı kapattığım yuvaya, yani zincir çektiğim yuvanın içerisine geçerek buraya ikili trabzan yaptım. Bir sonraki yuvanın içerisine aynı yuvaya tekrardan çift battım. Yani 3. sıramda bütün ilmeklerin içerisine çift batarak bu sıramızı tamamlamış olacağız. Toplamda sıramın üzerinde 38 tane ikili trabzan elde ettik. Aşağı kısmına bakın 20 tane ikili trabzan elde etmiştik. Buradaki 20 trabzanı neden 40 trabzan olmadı çift battığımız halde? Bakın şuradaki başlangıçta çektiğim 2 zincir var ya arkadaşlar. Ona gelmediği için burada 38 adet ikili trabzan olmuş oluyor. Yani şuraya batmış olsak bu sefer 40 tane olacak ama burada bakın ilmek gibi görünmüyor. Battığımız zaman da çok fazlalık gibi duracak. O yüzden 38 ikili trabzanda kaldık. Şimdi tekrardan bakın sıramı burada bağlayacağım. İp kaydırma yöntemiyle sıramı kapattım. Ve 1-2 tane zincir çektim. 4. sıramda tığımın başını doladım. Aynı yuvanın içerisine, sıramı kapattığım yuvanın içerisine girdim. Burada bakın ikili trabzanıma devam ettim. Yani buraya bir çift batmış oldum. Buradaki zinciri de saymış olursak ikili trabzandan çift battım. Tığımın başını doladım. Bir sonraki yuvanın içerisine geçerek buraya tek batıyorum. Yani bu 4. sıramızda bir çift bir tek. Bir sonraki yuvaya çift batacağım. Bakın aynı yuvaya tekrardan bir çift, buraya bir tek
Tığımın başını doladım. Bir çift. Burada bir tek. Bakın bir tek yaptıktan sonra yine en sonki ilmeğimin içerisine çift olarak batıp sıramı tamamlayacağım. Dördüncü sıramızda bir çift bir tek ve bu şekilde bitirmiş olduk sıramızı. İlk başta bulunan tepe noktasındaki yuvaya geçerek yine ilmek kaydırıp sıramı tamamlamış oldum burada. Tekrardan bakın 1 2 zincir çektim. Burada tığımın başını doladım. Artık model kısmına geçelim beraber. Burada ne yapacağım? Bakın sıramı kapattığım yuvaya aynı yere tekrardan girerek buraya ikili trabzanlar oluşturuyorum. Kaç tane? Hemen şöyle söyleyeyim. Başta çektiğim 2 zincir var ya, onu da trabzandan kabul edeceğim. 1 2 tığımın başını doladım aynı yere. 3 aynı yere. 4 aynı yere tekrardan bir tane daha batarak toplamda 5 tane ikili trabzan oluşturdum. Şimdi bu kısma bakın ilk baştaki tepe noktasından geçerek bu şekilde ipimi arkadan alarak şurada ilmeğimi yakaladım. Evet, arkadan geçirerek bu şekilde fıstık modelini oluşturmuş oldum. Arka tarafa 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doladım. Bakın burada bir tane yuva atladım. İkinci yuvadan tekrardan girerek buraya yine ikili trabzanlar oluşturacağım. Aynı yuvanın içerisine 5 tane ikili trabzan yapacağız. Evet bakın 1 2 3 4 5 ilk trabzanın tepesinden geçerek buradan ilmeğimi şu şekilde daraltarak ilk yuvanın içerisinden ilmeğimi geçirdim ve kapattım. 1 2 3 tane zincir çektim. Tığımın başını doladım. Bir tane yuva atlayıp bu son kez göstereceğim bunu. Bir yuva atlayıp ikinci yuvaya tekrardan geçiyorum. Evet, şu an anladığınızı düşünerek burayı ilerletmeyeceğim daha fazla. 1 aynı yuvaya, 2 aynı yere, 3 aynı yere, 4 aynı yere ve 5. Şimdi bakın tekrardan başlangıçtaki yuvadan geçerek ilmeğimi bunun içerisinden geçirip sıramı kapattım. 1 2 yani trabzanları toplamış olduk. Araya her defasında 3 zincir çekiyorum ve her bonbon arasında da bir yuva atlayarak ilerliyorum. Şimdi bu kısmı ben sıra sonuna kadar yapıp geliyorum hemen. Evet, böylece 1 2 3 4 5. sıramızda fıstık modelini yerleştirmiş olduk ve toplamda kamera çok net çekiyor zaten. 27 tane arkadaşlar fıstığımız var, sayabilirsiniz. 27 fıstık, 27 adet fıstıktan sonra bu sıramızı tamamladık ve aralara 3'er tane zincir çekiyorduk. Kapatırken bakın burada 1 2 tane zincir çektim. Üçüncüyü de neden çekmiyorum? Bakın buraya, bu kısma geçip sıramı kapattığım zaman arkadaşlar burada bir kapatırken bakın 3. ilmeğim burada oluştu. O yüzden 3 tane zincir çekmiyoruz. Şimdi burada 2 tane 1 2 hatta 3 tane yapalım. 3 tane zincir çektim. İkili trabzan yapacağım. 6. sıramızdayız. Bakın hafif şöyle göstereyim. Marullanma oluyor. Bunu da bir sonraki sıramızda, şimdiki sıramızda yani sık iğne yapacağımız için bu marullanmayı giderecektir. Bakın araya 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. Hemen fıstığın tepesine bir tane ikili trabzan yaptım. Bu arada el ütüsü dediğimiz işlemle bakın şöyle güzel bir şekilde düzenlemeye çalışın ki
daha rahat olsun. En baştan beri düzgün gitsin modeliniz. Şimdi devam ediyorum. Çektiğim bu aradaki boşluğun içerisine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Gevşek gevşek yapmayın trabzanlarınızı. Biraz eliniz sıkı olsun burada. Çünkü şu marullanma dediğimiz olayı burada engellemiş olacağız bu işlemle. Bakın ne kadar sıktığımı görün. Evet, araya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 sonuncu ikili trabzanım ve bir tane de fıstığın tepesine geçerek buraya bir ikili trabzan yapıyorum. Şimdi bakın burası biraz daha düzelmiş oldu. Başlangıca yapmamıza rağmen şurası düz duruyor. Bu işlemi yaptıktan sonra merak etmeyin, biraz daha açılacak modeliniz. Daha güzel, formu daha yuvarlak duracak. Sıra sonuna kadar hemen aralara bu çektiğim 3 zincirin içerisine 3 tane ikili trabzan, fıstıkların tepe noktasına bir tane ikili trabzan olarak hemen sıramın sonuna kadar yapıp geliyorum. Evet, burada 6. sıramızı tamamlamış olduk. İkili trabzanlarımızı yaparak. Şimdi 6. sıramızda toplamda 105 tane ikili trabzan elde ettik. Ve bakın son kısma geldiğimde burada şöyle bir şey yapacağız. Bakın buraya normalde 3 tane ikili trabzan olması gerekiyor. Fakat şuradaki araya yapmayacağım için buradaki 3 tane ikili trabzanın yerine 2 tane ikili trabzan yapıp 2 tane ikili trabzanımı buraya yaptım ve tepe noktasına bir tane ikili trabzan yaptım. O buraya yaptığım 3. ikili trabzanı da arkadaşlar tam şu kısmı bir tane olarak yapacağım. Buradaki boşluk kapanmış olacak böylelikle. Ve ip kaydırma tekniğiyle sıramı kapatmış oldum. Toplamda dediğim gibi 105 tane ilmeğim olacak. Sırayı kapatırken de burada yeşil renk ipime geçeceğim. Aynı renkle devam etmek istiyorsanız da bu şekilde devam edebilirsiniz. Burada renk değiştireceğim. Bakın 2 tane ilmeğim var. Tekrardan açtım. Yeşil ipimi alıyorum. Artık bu renkle işim kalmadı. Yeşil ipimi buradan geçirdim şöyle. Ve sırayı bu şekilde kapatmış olacağım. Şimdi buraya 2 tane zincir çektim. Aynı şekilde şurada nasıl fıstıkları oluşturduysam burada da yine 5 tane ikili trabzan oluşturarak bir yuvanın içerisine fıstıklarımızı elde edeceğiz. Şuradaki 2 tane zincirimizi de sayıyoruz trabzandan. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi baştaki yuvadan bu şekilde geçerek ilmekleri topladım. Trabzanlarımızı toparladık ve fıstık oluşturdum. 3 tane zincir çekiyorum araya. Ve bir tane yuva atlayıp ikinci yuvanın içerisine şuradaki ipini de içeriden kaybedebilirsiniz. Bakın 1 2 3 4 5. Evet, aynı yuvanın içerisine 5 tane ikili trabzan yaptım. İkinci kez ve şu şekilde çekerek evet, burayı tamamlamış oldum. Bu sıramda da yine fıstıklarımızı oluşturup geleceğim. Sıra sonuna kadar yapıyorum. Burada yeşillerde 51 tane fıstığım olması gerekiyor.
Fakat arkadaşlar burada 3 tane ilmeğim, yuvam artmış olacak. O yüzden ben bunu içeride kaybedebilmem için, bakın burada normalde araya bir tane yuva atlıyordum değil mi? Bitmeye yakın ya da başka bir herhangi bir yerde de bu işlemi yapabilirsiniz. Bir tane yuva atlayıp ikinciye yaparken bir iki tane atlayıp üçüncüye yapacağım. Şurada ilmek fazlalığı oluyor. Onu tamamlamak adına böyle bir işlem yapıyorum. Evet, bu şekilde tekrardan 5 tane ikili trabzanımı oluşturdum. Fıstığımı trabzanlara kapatarak oluşturmuş oldum. Şimdi bakın burada bir tane atlıyorum, ikinciye normal olarak batıyorum. Üst üste iki tane atlamış olsak çok gergin ve boşluk çok görünecek. O zaman sırıtmış olacak. Bu şekilde yaptığımızda belli de olmayacak arkadaşlar. Modelin formunda kaymalar da olmayacak. Evet, 3 tane tekrardan zincirimi çektim, tığımın başını doladım. Bakın, bir atlayıp buraya yaptığım zaman, tekrardan bir atlayıp buraya yaptığım zaman burada 2 tane kalıyor, normal oluyor bu sefer. Şimdi bir tane yuva atlayıp ikinci yuvaya, böylelikle bir tane sadece fıstığın arasına bir tane atlamak yerine 2 tane yuva atladım ve ilmeğimi kaybetmiş oldum. Bu kısma da birikmemiş oldu, bitiş kısmına. Böyle olmuş olsaydı büyük bir boşluk oluyor. Denedim daha önceden çünkü. O da hoş durmuyor arkadaşlar. Şimdi bir tane atlıyorum, ikinciye bakın. Veya burada yine çok boşluk oluşur derseniz bir tane atlıyorum ikinciye. Bakalım kaç tane fıstık yapmamız gerekiyor. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Tekrar sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50. Son bir tane arkadaşlar. Fıstığımı yapacağım. 51. fıstığım. Onu da isterseniz bakın tam şu iki fıstığın arasına denk gelecek şekilde olsun ki burayı komple kapatmış olalım. Evet, toplamda bir iki tane zincirimi de çektim ve normalde 3 çekerken ilmekle birlikte 3 tane zincir olmuş olacak kapattığım zaman, ilmek kaydırdığım zaman. O yüzden 2 tane zincirimi çektim, ilmeğimi kaydırdım, bir iki tane zincir çektim. Bakın arkadaşlar, görünüşü bu şekilde. Marullanıyor, yani marullanmıyor değil şimdi. Şimdi elimizle güzel bir düzleyeceğiz başta. Sonra bir sonraki sırayı yaptıktan sonra buna bir ütü basacağım. Çünkü diğer parçama da ben ütü bastım. Güzelce ütüleyeceğim arkadaşlar. Çünkü illaki bir ütü istiyor bu kağıt ipler. Hafif yapacağım ama. Böyle bastıra bastıra tabii ki de ütü yapmayacağım buna. Hafif şöyle açılsın yeterli olacak. Şimdi ikinci sıramda, yani yeşilin ikinci sırasında ne yapacağız? Yine burada trabzanlar oluşturacağım. Fakat bakın şu marullanma biraz daha ortadan kalksın diye. Bu sefer bu araya şurada 3 tane batıyordum değil mi? Burada 2 tane ikili trabzan yapacağım. Orta kısma, zincirlerin olduğu bölüme, şuradaki yerlere. 1, 2, bakın fıstığın tepesindeki yuvaya geçiş yapıyorum. Buraya tekrardan bir tane ikili trabzan ve araya geliyorum yine. Bakın 1, aynı yere batıyorum yuvaya, 2 tane. Tığımın başını doladım. Fıstığın tepesindeki yuvaya geçiyorum.
Evet, bu kadar basit. Şimdi bu kısmı da ben bitirip geleceğim. Orta kısmı zincirin, yani şu boşlukta olan yere 2 tane ikili trabzan, fıstıkların tepesine de bir tane ikili trabzan yapacağız. Bu sıramı böylece bitirmiş olacağım. İkili trabzanları bu şekilde gittikten sonra sıramın sonuna geldim ve toplamda trabzan sayım toplamda 153 tane ikili trabzanı bu şekilde yapmış oldum ve sıramın sonuna geldim. Fark ettiyseniz burada yaptığım işlem ütü oldu arkadaşlar. Ütüyü yaptıktan sonra ama çok şöyle çevirdikten sonra arkasından ütü yapın ve üzerine de bir bez parçası koyun ki deforme olmasın ipiniz ve hafif bastırın, böyle eze eze ütü yapmayın sakın. Biraz buharını alsın ve düzleştiği zaman bırakırsınız zaten. Şimdi burada ne yapacağız? Bakın kenar kısmına artık bu ön yüzüyle, ön parçayla işim bitti. Yan tarafa geçmiş olacağız. Yan dediğimde şu kısım, tam burayı da yaptıktan sonra ikinci parçamı da bitirmiş olacağım. Hemen ip kaydırmayla burayı kapatıp şu şekilde bir tane zincir çekiyorum. Çok pardon. Şimdi buradaki bir sonraki yuvanın içerisine geçerek ip kaydırma tekniği kullanacağım bu sıramda. Bütün ilmeklerin içerisinden geçerek. Böylece parçayı biraz daha toparlamış olacağız ve daha sert bir görünüm elde etmiş olacağız bu kenar kısmında. Evet, bu şekilde ipimizi kaydırarak sıra sonuna kadar gideceğiz. İp kaydırma tekniğini de yaptıktan sonra sıramın sonuna geldim. Tekrardan bakın. Şöyle göstereyim. Hafif böyle dalgalanmalar oluyor arkadaşlar, merak etmeyin. Onu da kenar kısmını yaparken yok etmiş olacağız. Şimdi körük kısmına geçtiğimiz zaman bakın sıramın sonuna geldim. Buradaki ilmeğimi arka tarafa alacağım. Buradan şu şekilde geçerek arka tarafa ilmeğimi çektim. Burada şimdi iki tane zincirimi çekmiş bulundum. Tığımın başına doladım. Bakın şuradaki bir ön tarafta ilmekler görünüyor. Gördüğünüz gibi şunlar. Bunlara batmayacağız. Bir de tam üst tarafta ilmeklerim var. İkili ikili duran, gördünüz mü? Bunların içerisinden geçerek bütün ilmeklerin içerisine birer tane ikili trabzan yapacağız. Bir sonraki yuvaya geçtim bakın. Tekrardan bir sonraki yuvaya. İkili trabzanlarımı bu şekilde yaparak sıra sonuna kadar ulaşacağım. Evet, bu şekilde sıramın sonuna kadar gidiyor. Evet, bu sıramızı da bu şekilde bitirdik. Şimdi sıramızı bağlayıp ikinci trabzan sırasına geçeceğim. Yine ikinci sıramda da aynı şekilde trabzanlarımı ilmeklerin içerisine birer tane yaparak burayı da tamamlamış olacağım. Evet, burada tekrardan sıra sonuna kadar burayı da halledip geliyorum. Evet, körük kısmında ikinci sıramı da bu şekilde tamamlamış oldum. Şimdi tekrardan sıramı bağlayıp üçüncü sırama geçeceğim. Buradaki sıramı da kapatıyorum. Evet, bir tane burada zincir çektim. Bakın burada da yine sıramı kapattığım yuvanın içerisine geçerek yalancı trabzan oluşturdum. Tığıma ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğe geçerek burada 3 tane ilmeğim var. Üçünü bir çektim. Çakma trabzan yapıyorum. Bütün ilmeklerin içerisine birer tane yine. Bu sırayı da böyle tamamlayacağız çakma trabzanlarla. Evet, burada çakma trabzanlarımızı da oluşturduk. Bakın sıramın sonuna geldim. Bu kısımdayım. 3 sırayı tamamlamış olduk. Şimdi 4. sıramızda ve son sıramız oluyor bu sıramız. Ne yapacağız? İlk başta yaptığımız gibi kenardaki işlemimizi uygulayacağız. Bakın burada bir tane zincir çektim. Aynı noktanın içerisine
sıramı kapattığım noktaya ipimi kaydırdım. Sonra bir sonraki yuvadan devam ediyorum. Bir sonraki yuva. Bu şekilde ip kaydırarak sıramı tamamlayacağım. Burada artık ben ipimi kesiyorum. Sıramı kapattım. İpimi kesip buradan şu şekilde çekiyorum. Burayı ilmek var gibi tamamlayacağız. İlmek oluşturacağım burada. Bakın şöyle. Şuradan girdim. Tekrardan şuradaki ilmekten çıkarak bakın kapatmış oldum ve sıram hiç belli olmadı. Nerede kapattım belirgin değil. Şimdi buradaki ipimi de iç taraftan gizleyeceğim. İkinci parçamızı da tamamladıktan sonra gelelim şuradaki iç kısma. Bakın şurayı oluşturacağız. İpimi aldım tekrardan. Burada bakın bir tane sıklama zincirinden sonra toplamda buraya 130 artı 3 tane ilmeğim de yandaki trabzan için olacak. Dönüş trabzanım olacak. Toplamda 133 tane zincir çekeceğim. Bakın burada kenar kısmını oluştururken iç tarafını yaptığımızı unutmayın. Dış tarafını yapmış olsaydık normalde şu bizim ana parçada yani körük kısmında şu ördüğümüz kısımda 153 tane ilmeğimiz olacak değil mi? Yani şu kısımda. Burada 153 tane ilmek varken neden 133 tane yapıyoruz? Çünkü iç kısmından dolandığı için ilmek eksilmiş oluyor ve buradaki çemberimiz daralmış olacak. Daraldığı için de haliyle buradaki ilmeklerin sayısında da azalmalar olacak ve toplamda bu yüzden 130 tane aslında ilmek zincir çekmiş olacağız ve trabzanlarımızı yerleştireceğiz bu zincirin içerisine. Trabzanlarımı oluşturmaya başlayacağım geriye doğru. Bakın ilmeğimi aldım. 1, 2, 3, dördüncüye. Bu şekilde geçerek ikili trabzanlarımı bütün hatta şöyle yapalım. İlmeğimi aldım. Bakın burada 1, 2, 3, dördüncüye batacağım değil mi? Zincirimin arka tarafından bu şekilde netleşsin be. Bakın şöyle 1, 2, 3, dördüncüye batacağım buradaki. Fakat ön tarafından değil de arka tarafta bakın şurada dişler var. Şu kısımda. Bakın şunlar. Bu kısımlardan tam ortadaki dişlerden geçerek buradan ikili trabzanlarımızı oluşturacağız. Ve 130 tane ikili trabzan elde etmiş olacağız böylece. Kenardaki buradaki zincirle birlikte 131 tane oluyor. Evet bu şekilde 130 tane trabzanımı elde ettim. Şimdi buradan tekrardan ikinci sıraya geçeceğim. Bakın 1-2 tane zincir çektim. Yukarıdan devam ediyorum. Tam şuradaki dip noktaya battım. Evet ikinci sıramda da bu şekilde bütün ilmeklerin içerisine birer tane ikili trabzan yapacağım. Ve sıramı tamamlamış olacağım. İkinci sıramızı da hallettik körük kısmında. Şimdi tekrardan bir tane zincir çekiyorum. Bakın şu körükte aslında ne yaptıysak burada da aynısını yapıyoruz. İki sıra ikili trabzan, bir tane çakma trabzan yaptık. Sonra ip kaydırmıştık değil mi? Aslında burada da aynısını yapacağız. 2 sıra ikili trabzan yaptım, çevirdim, tığımın başına ilmeğimi aldım. Bakın dipten başlayarak buraya bütün ilmeklerin içerisine birer birer bu şekilde trabzanlarımı oluşturacağım. Çakma trabzanlarım. Trabzan sıramı 3. sıramda tamamladım. Şimdi tekrardan bir tane zincir çekip bu şekilde geçtim. Ve bakın bu kısımdan başlayarak hatta şuradan ip kaydırma yapacağım tekrardan. Ve ip kaydırma da bizim buradaki son sıramız olacak. Bitiş kısmında da dikiş ipi kadar bir pay bırakacağım dikiş işlemi için.
ip bırakacağım arkadaşlar. Şimdi bakın şöyle göstereyim. Ve dikiş işlemi için arkadaşlar belli bir miktar ip bıraktım. 1 metreye yakın kadar. Burada şimdi ne yapacağız? Hemen bakın kaç santim olduğunu söyleyeyim sizlere. Şuradan ölçtüğümde 4,5 santim. 4 santim, 4,5 santime yakın neredeyse. Bu şekilde körük kısmının parçasını oluşturmuş olduk. Şimdi buradaki işlemimiz şöyle bir şey olacak. Bakın kumaş parçası kesiyorum. 5 santime yakın kesin. Kenarlardan da birer ikişer santim dikiş payı bırakın alttan ve üstte. Bunu buraya sabitleyip dikeceğim. Hatta bakın ipim burada. Gördüğünüz gibi benden tarafa doğru bakıyor bu ip kaydırdığım yer. Arkada hiçbir şey yok. Diğer ilmeklerim var ama şu biraz daha önde duruyor. Bu şekilde olacak ve bunun üzerine şu şekilde, çok pardon. Evet, bu şekilde kenarlardan bükerek burayı iğnelerle tutturacağız. Sonra dikiş işlemine geçeceğiz. İğnemle tutturdum. Şimdi dikiş işlemine geçeceğim hızlı bir şekilde. Bakın kenardan şu iç kısımdan geçerek. Bu arada ipim bakın aynı tonlarda yeşil renk ipim var elimde. Buradan dikişimizi nasıl yapacağız? İğnemizle kontrol ederek iç kısımdan herhangi bir yerden tutturarak bakın. Şöyle tekrardan içe doğru geçiyorum. Örgüden tutturup çekiyorum. Bakın ipimin hizasından iğnemi tekrardan kumaşın içerisine geçirip bir yarım milim kadar çıkartıp yarım santim kadar tekrardan örgünün katına girerek herhangi bir yerinden, yani biraz daha ileride olsun çıkacağınız yer. Evet, bu şekilde iki tarafı da dikmiş olacağım. Evet, dikişimizi gerçekleştirdik ve tamamen bitirdim. Altını ve üstünü iki taraftan dikmiş oldum. Şimdi bakın şöyle bir şey yapacağız burada. Kullandığım parçalarım benim. Şu kısmı arkadaşlar keçe kullanacağım, iç tarafa. Ölçünüzü alın. Kenar kısımlarda mesela şuradan ölçtüğümde tam şu kısımda kenar kısımları ölçün. Bu şekilde ben ölçtüm arkadaşlar. 24 santim toplamda. 24 santime göre elinizde bir tane keçi bulunsun. Tabi bunu nasıl yapacaksınız? Keçeyi yaparken ortaya bir tane kaleminize nokta koyun. Kenarlardan mezurayla ölçe. Bakın şu şekilde. Toplamda 24 santim zaten. 23 santim, 21 santim daha da küçültmüşüm ben. Ne kadar büyüklükte yapmak isterseniz 21'in yarısını mesela ya da 20'nin yarısı 10 diyelim. 10 santime getirin. Bu şekilde nokta koyun. Sonra döndürün, nokta koyun. Döndürün, nokta koyun. Döndürün, nokta koyun. Sonrasında birleştirerek kaç santim yapmak istiyorsanız böyle bir yuvarlak elde etmiş olacaksınız. Şimdi 2 adet parça var. Bakın bu şekilde kenarlarda bu keçeye göre biraz daha kenarlarda 2 santim mesafesi var. Bu dikiş payım benim. Şu şekilde keçeyi araya koydum ve arada kaldı. Bakın. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Kenarlardan dikerken bakın hepsini birden dikmiş olacağız. Parçamı buraya getiriyorum. Şöylece oturtturuyorum. Kenarlar eşit olsun, ona dikkat edin. O önemli burada. Evet, bu şekilde oturtturdum. Kenarlardan bunu oturtturduğum zaman dikmeyeceğim. Nasıl yapacağım arkadaşlar? Bakın. Şimdi bunu da bu şekilde getirip buraya yerleştiriyorum. İki parçamızın kenar kısımlarını isterseniz diktikten sonra oturtup kenardan, dipten o şekilde dikelim. İlk başta bakın. Şuraya etamin iğnesini alın arkadaşlar. Hemen etamin iğnemi alıyorum.
İlk önce örgü kısmını, sonra kumaş kısmını dikelim. Yani birleştirelim. Evet, burada dikiş çok da önemli değil. Sadece birleşsin yeter. Çünkü iç kısımda kalacak. Hani ne kadar güzel dikerseniz de aslında o kadar iyi. Dediğim gibi sadece güzel bir birleşim olsun yeterli burada. Yani görünmeyecek, o yüzden öyle söyledim. Birbirine birleştirelim. Buraya bayağı bir dikiş atın. Direkt birleştirip de geçmeyelim. Şuradan şu şekilde yapalım arkadaşlar, bakın. Şu şekilde yapsak daha doğru olacak. Çünkü cibindiği için tutmuyor kumaşı. Yan yan gidip diğer taraftan bu şekilde. Bunu katladığım için buradan direkt alıyorum. Şu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi bakın. Bu kısımda ipimi hala, dikiş ipim hala duruyor. İç kısma yerleştiriyorum. Evet, bu şekilde bakın buralara tutturmaya çalıştım. Şimdi arkadaşlar burada nasıl yapacağız? Bakın dipten girerek şöyle açayım. Bu dipten içeri kısma girip bakın şuradaki ip kaydırdığımız yer var ya. İp kaydırdığımız yerlerin dibinden çıkarak, yani şu kısımlardan çıkarak, bakın burada burayı dikişini, buranın dikişini bu şekilde sağlamış olacağız. Tekrardan bakın iç tarafa giriyorum. İlmeklerin tek tek ilmeklere atlayarak gidin. Tekrardan aynı noktada iç taraftan çıkıyorum. Tekrar buradan giriyorum. İlmek kaydırdığım yerin tam şu kısmından bakın çıkarak tekrardan iç tarafa geçiyorum. Bu şekilde dikişimizi, kenar kısımlarda ilmekler duruyor zaten. Dikişimizi burada tamamlayacağız arkadaşlar. Bakın nereden çıktığıma iyi bakın, buradan da. Evet, kenar dikişlerini bu kısımlardan dikmeye çalıştım ve tamamen bitirdim. Şimdi bakın dikiş ipim burada. Bu ipim bana lazım olacak. Burada bir dursun. Lazım olmazdığı zaman da zaten kesmiş oluruz. Şu an tekrardan bağlamak için uğraşmayın sonrasında. Şimdi şu kısımlara gelelim. Bu kısımda bakın elimde fermuarım var ve şu benim dikiş kısmı çantamızın alt tarafına denk gelsin. Şöyle tutup buradan yaptığım zaman çantamın yarısından biraz daha yukarıda olacak şekilde arkadaşlar dikişimizi yapacağız. Buradan yani iki parçayı birleştirmiş olacağız. Bu kısımdan bu şekilde, şu şekilde geçerek buraya kadar birleştirmiş olacağız. Bunu ise tabii ki de ipimle yapmış olacağım. Buradan şu kısma kadar geleceğim başta. Sonrasında ipi tekrardan alarak şuradan şuraya kadar geleceğim. Şu an elimde ipim mevcut. Şu kısma doğru gidelim isterseniz. Bakın burada neleri birleştireceğiz? Buradaki ilmeklerle yukarıdaki, bakın şu yukarı ilmeklerin ikisini birbirine denkleyecek şekilde yapıp bu şekilde etamin iğnesiyle
dikişimizi yapacağız. Böylece fermuar tarafı hem iç kısımda kalacak, temiz bir çalışma olacak. Hem bu körük kısmı daha sağlam olacak yuvarlak çantamın. Daha kaliteli duracak. Ayrıca bu parça bizim şuradaki dikişimizin hepsini bir dikmemizi sağladı. Ayrı ayrı dikiş yapmayacağız. O da önemli aslında. Yani hepsini birden çıkarmış olduk. Evet arkadaşlar, bakın şu iki kenara diktiğim diğer parçamda da yine aynı şekilde buraları dikmiş bulunuyorum. Ve tam şu kısımdaki ilmekleri saydığımda toplamda 56 tane ilmeğim kalıyor. Yani şuradan saydığımda 56 ilmek kalıyor. Onları da birbirine denk getirerek dikeceğiz. Kenar kısmına da bakın fermuarımı iç tarafa yerleştirmiş oldum. Ve bakın şu şekilde pay bırakarak bu şekilde bu kısımları dikeceğiz. İlmekleri kenar kısımlarından geçeceğiz ki hem bu arada ipimiz görünmeyecek. Bakın tek tek ilmeklerden geçiyorum. İlmek atlamadan yaparsanız hem fermuarınız güzel olur, duruşu, hem de sağlam olur. Bakın şöyle yakından son kez göstereyim. İpim burada. Fermuardan girerek, yani iç kısımdan dış kısma geçiyorum. Evet, şimdi bakın fermuar kısmında dikişimizi gerçekleştirdik ve çok da sabit, muntazam durdu. Şimdi bakın dikiş ipim burada. Yine bunu buradan koparmayacağım. Çünkü diğer parçayı yaparken de şu kısmı dikeceğimiz için hemen şuraya kenara tutturuyorum. Şimdiki yapacağımız işlem, tekrardan bakın dikiş ipimi bu şekilde etamin iğnemi aldım ve bu parçayı buraya oturtacağız. Nasıl yapacaktık? Bakın şu birleştirdiğim kısmı tam birbirine denk gelecek şekilde şuradaki kenar kısımları fermuar kısmını da oturtacağız. O yüzden şunları alıyorum. Evet arkadaşlar, bakın biz direkt şöyle yapalım. Şu kısımları birbirine tutturduktan sonra şu fermuar kısmına geçelim. Çünkü kaydığı için fermuar tutmuyor. Biraz zor bir işlem olacak burası bizim için. Bakın ilk önce şu parçama güzelce bir buradan ipime sabitleyeyim. Evet, bakın birleştirme işlemini tamamladım. Fermuarın kenarlarını da diktim. Diğer tarafı da zaten göstermiştim nasıl dikilmesi gerektiğini. Bu tarafı da iğneleyerek arkadaşlar bir şekilde dikmeye çalıştım. Çünkü bu da biraz dikişi bu kısmın zor oluyor. Şimdi ayrıntılı burayı anlatmak istemedim. Zaten bir kenarına sizlere gösterdim nasıl dikilmesi gerektiğini. Bakın şurada da dikiş işlemini nasıl yapacaksınız? Orta kısımda etamin iğnesini alın. Güzel bir şekilde ipinizi geçirin etamin iğnesine. Ve buradaki ip kaydırma sıralarım vardı kenar kısımlarda, hatırlıyorsanız. Bunların içinden, bakın kenar kısımlarından şu şekilde geçerek buradan geçeceksiniz. Diyelim ki ip var. Buradan çıktınız. Buradan çıkardık. Tekrardan bir sonraki ilmekten arkadaşlar. Yine şu kısımdan tutturup buradan geçip bu şekilde dikeceksiniz ve birleştirme işlemini bu şekilde yapacaksınız. Yani bir buradan geçeceksiniz ön taraftan. Arkadan tekrardan diğer ilmeğe, bir sonraki ilmekten geçerek buradan çıkarmış olacaksınız. Ve dikiş işlemini bakın bu şekilde tamamlamış oldum ben. Şöyle iç kısmı. Bakın çok muntazam, güzel duruyor. Şimdi burada son olarak arkadaşlar yapacağımız işlem çantamızın askı kısmı. Evet arkadaşlar, şimdi bakın burada ipimi tekrardan aldım. Sap kısmını oluşturmak için buraya bir tane zincir çektim. Yani sıklama zincirinden sonra 1 2 3 4 5 6 7 tane bu şekilde zincirimi çektikten sonra kenar kısmına bir tane zincir çektim ve bu kısma tekrardan 7. yuvanın içerisine girerek zincirin sık iğne yaptım. Bir sonrakine sık iğne, bütün zincirlerin içerisine burada sık iğne yapıyorum.
Evet, sık iğnelerimizi yaptık. Şimdi 8 tane sık iğne yaptık. Bir tane kenara zincir çektim. Sıra daha. Şu şekilde sık iğnelerimi yapacağım. 1 2 bir zincir çektim. Şöyle. Bakın buradaki ilk yuvanın içerisinden ve şurada kesik kesik duran çizgiler var. Bakın şurada tek tek duruyor. Buraların içerisine geçerek işlemimizi yapacağız. Bunda. Evet, tam şu kısma gireceğiz. Bakın kenardaki çizgiyi unutmayalım. Ve sık iğne yapıyorum. İkinciden bu şekilde geçerek sık iğne yapıyorum. Burada tekrardan yapacağımız işlem daha basit, daha net görünüyor. Bakın buradan geçtim, buradan kenara zincir çekmiyorum. Tekrardan aldım, buradan aldım, buradan aldım, ikisini bir. Evet, böyle böyle sıramızı çoğaltmış olacağız. Evet, burada sıramı biraz daha yükselttim, daha net anlayın diye. Şimdi bakın buradan dipteki yuvadan girerek, ilmekten girerek ve aşağıdaki ilmekten arkadaşlar geçerek buraya bir tane oluşturdum. Ve bakın battığım yerler belli. Bu şekilde elini kaç santim yapmak istiyorsanız, ince veya kalın istiyorsanız ona göre zincirinizi çekip başlayabilirsiniz. Evet, bakın bu şekilde kenar kısımlarına da ben yaptıktan sonra şöyle kaç santim olduğunu hemen ölçeyim. Ölçü de vereyim. Aklınızda kalmasın. Evet, sap kısmını ölçtüğümde toplamda 95 santime yakın çanta kolunu yapmış olduk. Bakın bunu buradan diktim. Diğerini de sizlere göstererek dikeceğim. Köşeye geldim. Tekrardan şuradan yukarıya doğru çıkıyorum. Şu an tam köşedeyim. Burada. Şimdi dediğim nokta neresi? Buradan bakın trabzanın belinden kavrayarak şu kısımdan bu şekilde, aslında dikişi göstermeme de gerek yok. Buraya çok göze batmayacak şekilde dikeceksiniz. Evet, bir içeriden bir dışarıdan bu şekilde. Bakın tekrardan. Bakın bu taraftan üste gelirse şöyle bir görüntü olacak. Bunu istemediğim için tekrardan hep şöyle yapıyorum. Bu taraftan. İp de alt kısımda kalmış oluyor böylece. Evet arkadaşlar, bakın bu şekilde sap kısmının dikiş işlemini de tamamlamış olduk ve çantamızın yapım aşamasını sizlerle birlikte detaylı bir şekilde anlatarak aşama aşama tamamlamış olduk ve bakın görünümü muhteşem. Çok da güzel duruyor. Kağıt ipten yaptığım yuvarlak çantamın bitimine geldik. Evet arkadaşlar, çantam bu şekildeydi. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.